Platform 6. Yes. Okay. For return? Yes. Return, there too. Somewhere. Okay. Falan. Günaydın arkadaşlar. Şu an Saraybosna'nın doğu terminalindeyim. Yes, yes. Buradan bilet aldım şimdi. Vallahi son dakika yetiştim ha. Srebrenica'ya gideceğim. Valla. How many hours Srebrenica? How many hours Srebrenica? 2 hours, 3 hours? Okay. Okay, valla. Srebrenica'ya gideceğiz dostlar. Doğu terminaline gelmem gerekiyormuş. Önce burada merkez terminali var. Tren istasyonunun hemen yanında. Oraya gittim. Oradan Srebrenica'ya otobüs olmadığını söylediler. Toplu taşımaya bindim. Şehrin dışına geldim. Havaalanının yakınında Doğu terminali var. Orası ufak bir terminal. Keza merkez terminali de bayağı ufak bir terminal. Belgrad'a arabalar hep buradan kalkıyor. Yani Sırbistan'a giden araçlar hep buradan kalkıyor ve Bosna'nın bazı şehirlerine giden araçlar buradan kalkıyor. Buraya geldiğiniz zaman nereye gidecekseniz birkaç gün önceden öğrenmeniz gerekiyor hangi terminalden gittiğini. Çünkü biraz zayıf bir ulaşım sistemi var Bosna'nın ne yazık ki. Ben de valla şans eseri yetiştim ya. Şimdi bileti aldım sağ olsun. Param böyle yetmedi. Birazcık kuruş eksik kaldı. Abla dedi ki hiçbir sıkıntı yok ver dedi. Son paramı ablaya verdim. Bu servisle Srebrenica'ya gideceğiz dostlar. Yetiştim be. Bunu kaçırsaydım sıkıntı. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Keyfi yerindedir. Şimdi son paramı ablaya verdim. Benim ya bir yerden para bozmam lazım ya da bir ATM'den para çekmem lazım. Bakalım halledeceğiz hepsini. Allah'tan suyum var. Hani yemeği bir şekilde idare ederim de suyum var. Suyumun olması iyi. Abiye sordum kaç saat sürüyor diye ama anlamadı beni. Hey! Hosteldeki abi. ¿Cómo estás? Bien. Finalmente, Finalmente. ¿A dónde vas? yo voy a Belgrado. Belgrado. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que. Yo voy a Srebrenica. Ajá. ¿Y qué vas a ver? ¿Cómo? ¿Qué vas a ver ahí? Ah, es una... Ya sé, ya sé. Sí. Ah, sí. Ah, es bueno. Ahí se va. Sí. Suerte. Chao, suerte, hasta luego. Y Vas a Mendoza. Sí, sí, yo fui a Mendoza. Me gusta. Yo soy de Mendoza. Ah, qué bueno, qué bueno. Hasta luego, ciao. Abi Arjantin'den de Vas a ir a hostelle Belgrado. tanışmıştık sabah. Sí, yo quiero ir Belgrado también. 2 días después. Ok, tal vez nos vemos. Sí, hasta luego de. Ciao. Cuídate. Hoppa, şöyle binelim. Recorrerci wielkie most. Tak. Hvala. Ciao. Ciao. Geldik dostlar. Bu minibüs Srebrenica kasabasına kadar gidiyor ama ben kasabaya kadar gitmeyeceğim. Yani buradan bir 6-7 kilometre daha gidecek o. Ben yol üstünde indim. Ziyaret etmek istediğim yer Srebrenica kasabasından daha geride kalıyor. Aşağı yukarı ne kadar sürdü yolculuk? 3,5 saati biraz geçti. Hadi 3,5 saat diyelim. Yol hep böyle dağların arasından gidiyorsunuz, köylerin arasından, ormanların arasından gidiyorsunuz. Bayağı zikzaklı vesaireli. Yer yer Sırp köyleri vardı. Aslında Sırp köyleri daha çoğunluktaydı gelirken. Srebrenica'ya yaklaşırken de Boşnak köyleri başladı. Bayraktan anlıyorum onu da. Yani neredeyse yolun 5'te 4'lük kısmında Sırbistan bayrağı vardı. Buraya yaklaşınca Bosna Hersek bayraklarını görmeye başladık.
Nereye geldik dostlar? Srebrenica katliamının yapıldığı yere geldik ve anıt mezara geldik. Burada ölenlerin anısına 1995'te yapılan bu katliamda ölen insanların anısına anıt mezar yapılmış. Gelip burayı ziyaret etmek istedim. Mezarlığın girişinde Srebrenica Temmuz 1995 yazıyor. Katliamın yapıldığı tarih. Hemen onun arka çaprazında da 8372 sayısını görüyoruz. Ve burada bazı bölgelerin, yerlerin isimlerini görüyoruz. Bu Bosna Savaşı sırasında katliamların yapıldığı yerlerin ismi olsa gerek. Bunların arasında şu an bulunduğumuz Srebrenica'da yer alıyor. 8372 de Srebrenica katliamında hayatını kaybeden insanların sayısı. Hemen mezarlığın girişinde bu iki anıt dikkatimizi çekiyor ve şöyle devasa bir anıt var. Bu 8372 kişinin isimleri, soy isimleri ve doğdukları tarih yazıyor burada. Alfabetik sıraya koymuşlar. En uçtan A harfiyle başlıyor. Z harfine kadar geliyor. Ben mezarlığa geldim. Yaklaşık 1,5 saattir filan dolaşıyorum. Burada öğle namazı kılındı. Hemen ufak bir mescit var. Her tarafı açık. Ve öğle namazı kılındı. Dolaştım. Bütün mezarlığı dolaştım. Sizlere bilgi vermeden, burada yaşananları anlatmadan önce bir göstermek istiyorum etrafı. Daha sonrasında burada zamanında neler yaşanmış, onlar hakkında da bilgi vereceğim. Mezarlığa girdikten sonra sola dönüp yürümeye başladığınızda benim bulunduğum bu konuma geleceksiniz. Burası biraz daha tepeden görüyor mezarlığı. Geldiğimden beri her yeri dolaştım. Parsel parsel ayırmışlar. Mezar taşlarının üstüne okudum. Burayı ziyaret eden insanları izledim. Gelip yakınlarının yattığı mezarı bulup başında dua ettiler, ağladılar. Yani çok acı olaylar yaşandı zamanında burada. Soykırım. Daha başka söylenecek bir şey yok yani. Bunu daha tanımlayabileceğim başka bir kelime yok. Burada soykırım yapıldı. Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden binlerce insanı katlettiler burada. Toplu mezarlara gömdüler. Yıllar sonra toplu mezarlar açıldığında çok acı bir tabloyla karşılaşıldı. İnsanların kimlikleri belli olmasın diye parçalandığı tespit edildi. Daha sonrasında DNA testleri vesaireler yapılıyor ve ölen insanların en azından bir kısmının kim olduğu tespit ediliyor. Çünkü Bosna Savaşı sırasında yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybediyor. 2 milyon kişi de göçe zorlanıyor. Göç etmek zorunda kalıyor yaşadıkları yurtlarından, topraklarından, evlerinden. Ama kayıp insanlar da var. Belki bir yerlerde toplu mezarlar var. Binlerce kayıp insan var. Halen haber alınamıyor. Bir yerde Sırplar tarafından katledilip gömülmüş, bırakılmış olabilir. Şu an bilmiyoruz. Sadece bir tane Hristiyan mezarlığı gördüm. Hemen şu karşıda ağacın altında. Diğerlerinden bir tık daha böyle ayrı duruyor. Görünce şaşırdım aslında. Yani burada çünkü Sırplar etnik temizlik yaptılar Boşnaklara karşı ve Müslümanları katlettiler, yani öyle söyleyeyim. Bir Hristiyan mezarlığı görünce de şaşırdım. Kendisinin ismi Hren Alexander Rudolf. 1960 yılında doğmuş. 1995'te hayatını kaybetmiş. Doğum yeri Srebrenica, ölüm yeri de Srebrenica. Doğum ve ölüm yerleri de yazıyor.
Burada yeni mezarlar var. Belki de yeni tamamlanan DNA testlerinden sonra ölen kişinin, katledilen kişinin iskeleti vesairesi buraya gömülmüş olabilir. O yüzden böyle bir şey yapmış olabilirler. Yani bazı mezar taşlarının üstünde böyle çocukların olduğunu görüyorsunuz. 15 yaşında çocuk mesela katledilmiş. Burada da 20 yaşında mesela 1975 doğumlu, 1995'te hayatını kaybetmiş. Doğum yeri Zvornik, ölüm yeri de Zvornik. İsmi neymiş? Muratoviç Salih Muho. 75 yaşında insan da gördüm. 15 yaşında çocuk da gördüm. Mesela şu hemen karşıdaki anıt mezar. Aliç Muho Nazıf 1979 doğumlu, 1995'te hayatını kaybetmiş. Yani 16 yaşında. Osatika'da doğmuş, Srebrenica'da hayatını kaybetmiş. Yani insan bu tabloyu görünce tüyleri ürperiyor gerçekten ya. O kadar acı, o kadar yürek burkan bir yer ki burası. Yani şuraya bakar mısınız? Ne söylenir bilmiyorum gerçekten. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerlerden bir tanesi. Ne söylesem boş. Saraybosna'nın ilk videosunda Bosna Savaşı'ndan bahsetmiştim. Şimdi kısaca tekrardan bir başlama sebebinden bahsetmek istiyorum. Yugoslavya 1918'de kuruluyor ve farklı cumhuriyetler içerisinde barındırıyor. Efsane lideri Tito 1980'de hayatını kaybediyor. Zaten birçok sıkıntıyla, sorunla boğuşan Yugoslavya Tito'nun ölümünden sonra dağılma sürecine giriyor. Şimdi farklı cumhuriyetler var Yugoslavya'nın içerisinde. Bunlardan bazıları Slovenya, Bosna ve Hırvatistan ve Makedonya farklı bir yönetim sistemine geçmek istiyor. Ama Sırbistan ve Karadağ Yugoslavya'nın devam etmesi, şu anki sistemin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Tabi aralarında anlaşmazlıklar çıkıyor vesaire derken Yugoslavya dağılma sürecine giriyor. Önce Slovenya, sonra Hırvatistan bağımsızlığını ilan ediyor. Bunun akabinde Bosna Hersek'te bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Yani ya bağımsızlığını ilan edecek ya da Sırbistan'ın altında asimile olacak. Bir referandum yapılıyor ve çok ciddi bir oranda, %99'luk gibi bir oranda bağımsızlık çıkıyor bu referandumun sonucunda. Ama Bosna'da şöyle bir durum var. Sadece Boşnaklar yaşamıyor bu ülkede. Sırplar ve Hırvatlar da yaşıyor. Bu referandumun sonucunda Sırplar ve Hırvatlar hiç memnun kalmıyorlar bu durumdan. Çünkü referanduma %60 küsur oranında bir katılım oluyor. Bağımsızlık kararı çıkıyor. Sırplar ve Hırvatlar memnun kalmıyor. Bosna bağımsızlığını ilan ediyor. Bunun hemen akabinde Sırplar belli bir bölgeyi ele geçirerek Sırp Cumhuriyeti'ni kurduklarını ilan ediyorlar. Bunun ardından Sırbistan ve Karadağ 3. Yugoslavya'nın kurulduğunu ilan ediyor ve ardından Sırp Cumhuriyeti'nin de onlara katıldığını duyuruyor. Derken olaylar kızışıyor ve Bosna Savaşı bu şekilde başlamış oluyor. Yani tamamen toprak kavgası, etnik kimliklerin ben sizden üstünüm, biz söz hakkı sahibi olmalıyız bu topraklarda savaşı. Ve tam olarak 3 yıl 8 ay 1 hafta 1 gün sürecek olan Bosna Savaşı başlıyor. Ta ki Aralık 1995 yılına kadar. Avrupa'nın göbeğinde bir savaş patlak veriyor. Aslında savaştan ziyade Sırpların Boşnaklara karşı, Müslümanlara karşı yaptığı etnik temizlik desek daha doğru olur. Tabi bu söylemi bütün Sırpları zan altında bırakarak yapmıyorum. Eminim ki o dönem Sırpların, yani Sırp askerlerin, Sırp milliyetçilerinin bu tutumlarını, bu davranışlarını, yaptıkları bu katliamlara karşı çıkan insanlar da mutlaka olmuştur. Bütün Sırpları kastederek söylemiyorum bunu. Öyle bir haddim yok açıkçası. Ama ne yazık ki Avrupa'nın göbeğinde bu üzücü olaylar yaşandı ve kimse bir şey diyemedi. Birleşmiş Milletler dahil olmaya çalıştı. Sırbistan'ı, Sırp askerlerini, Sırp milliyetçilerini durdurmaya çalıştı. Buraya asker gönderdiler. Bazı bölgeleri, Srebrenica'da bunlardan bir tanesi, güvenli bölge ilan ettiler. Tabi Sırplar her yeri kuşatmış durumda. Ne yapacak buradaki Boşnaklar, Müslüman halk? Güvenli bölgelere kaçacak. Buranın nüfusunun 8, 9, 10 katı
insan olduğu söyleniyor. Bu güvenli bölge olarak açıklandıktan sonra Srebrenica, insanlar kaçarak buraya gelmişler. Tabi buraya geldikten sonra burayı savunan bir Boşnak kuvvet var. Teçhizatları, silahları yeterli mi tartışılır. Ama bir şekilde savunuyorlar burayı. Birleşmiş Milletler asker gönderiyor bu bölgeye. Ama şöyle bir durum yaşanıyor. Sırplar bölgeyi tamamen kuşatıyor. Yani Srebrenica'ya hiçbir şekilde hiçbir yerden giriş veyahut da çıkış yapılamıyor. Birleşmiş Milletler insani yardım gönderiyor, Sırplar engelliyor. Suyu kesiyor, elektriği kesiyor. Yani insanlar burada açlıktan, enfeksiyondan, hastalıktan vesaire ölmeye başlıyorlar. O dönem Birleşmiş Milletler buradaki askeri grupların, yani Boşnakların ve Sırpların silahları bırakması için girişimlerde bulunuyor. Boşnaklar silahları bırakıyor. Ama Sırplar silahları bırakmıyorlar. Tabi Boşnaklar silahsız kalınca çok zor durumda kalıyorlar burayı savunma konusunda. Temmuz 1995'te Sırp Cumhuriyeti Komutanı Ratko Mladic kendi kuvvetlerine Srebrenica'ya girme emri veriyor. Burayı koruyan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri Hollandalı. Yanlış hatırlamıyorsam 30 askeri esir alıyor Sırplar ve pazarlık yapmaya başlıyor Hollandalı Barış Gücü komutanıyla. 2 gün sürüyor bu pazarlık. Ratko Mladic ile Hollandalı komutan neydi ismi? Thomas Karemans'tı galiba. Böyle bayağı samimi görüntüleri filan hatta medyaya düşmüş. Hollandalı komutan biraz böyle ezik büzük duruyor Sırp komutanın Ratko Mladic'in yanında. Daha sonrasında bu 2 gün sonra Sırpların şartını kabul ediyor Hollandalı komutan. Ney bu şartlar? Hollandalı askerlerin özgürlüğü karşılığında buradaki yaklaşık 20 bin Boşnak Müslümanı Sırplara teslim etmek. Yani zaten buraya girmelerinin amacı burada etnik temizlik yapmak. Boşnakları, Müslüman Boşnakları katletmek. Şimdi orada dua ediyorlar da çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani yanaşıp gürültü yapıp rahatsız etmek istemiyorum. Ve bu amacında başarılı oluyor Sırplar. Komutan Ratko Mladic önderliğinde Sırp kuvvetleri buraya giriyor ve yaklaşık 5 gün içerisinde 8372 kişiyi katlediyor. O başta bir anıt vardı ya, o yüzden bu rakam yazıyor, bu sayı yazıyor. İnsanların iskeletlerini bedenlerinden ayırmışlar, paramparça etmişler ki ileride bu insanların bedenleri bulunursa işte DNA testinden kimlikleri saptanamasın. Hani kim olduğu öğrenilmesin diye. Toplu mezarlara, 16 farklı toplu mezara gömmüşler burada katlettikleri insanları. Böyle acı bir olay yaşanmış. Bu durumdan sonra tabii NATO devreye giriyor. Sırp Cumhuriyeti'ne bir uyarı veriyor. Sırplar bu uyarıyı takmıyor. NATO uçakları Sırpların olduğu bölgeleri bombalıyor. Daha sonrasında bir uyarı daha, bir ultimatom daha veriyor. Sırplar yine umursamıyor. İkinci kez bir bombardıman oluyor. Sonrasında Sırplar belirli bölgeleri boşaltmak zorunda kalıyorlar. Aralık 1995 yılında Dayton Anlaşması imzalanıyor. Nedir bu anlaşma? Savaşın bittiğini duyuran anlaşma. Böylelikle Bosna Hersek 2 birime bölünüyor. Bir, Bosna Hersek Federasyonu olarak adlandırılan bölüm. Bir de Sırp Cumhuriyeti olarak adlandırılan bölüm. Şu an bulunduğumuz Srebrenica Sırp Cumhuriyeti kısmında kalıyor. Zaten yolda bir sürü Sırbistan bayrağı gördüm. Sırp köyü gördük. Bunun sebebi de bu. Ve bir tane böyle özerk bölge var. Biriçka mıydı ismi, çok hatırlayamıyorum. Öyle bir özerk bölge de oluyor. O neden öyle ayrılmış, onunla ilgili bir fikrim yok açıkçası. Ve böylelikle savaş bitmiş oluyor. Aşağı yukarı 200 bin insan hayatını kaybetmiş. Binlerce kayıp var. 2 milyon kişi göçe zorlanmış. Saraybosna, Mostar, yani Bosna Hersek'in birçok kısmı paramparça olmuş. Şehirler harap edilmiş. Şu an üzerinden 30 küsür yıl geçti. Yani ben 31 yaşındayım. Ben doğduğumda bu savaş vardı. Burada hayatını kaybeden insanlar 1995 yılında hayatını kaybettiler. Şu an bu mezar taşlarının üstünde hepsinde 1995 yazıyor ölüm yılı. 2025 yılında 30 sene olacak. Yani ne kadar daha taze değil mi? Ve Bosna Hersek'te gezerken birçok yerde Srebrenica'yı unutma
yazıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılmış en büyük soykırım olarak kayıtlara geçti Srebrenica ve hukuksal olarak kanıtlanmış ilk soykırım olarak kayıtlara geçti. İnsanın yüreğini burkan, çok acı dolu olayların yaşandığı bir yerdeyiz. Her yıl 11 Temmuz'da Srebrenica anılıyor dostlar. Srebrenica'yı anma günü 11 Temmuz. Böyle bir hikayesi var buranın. Şu ileride bir tane mezar taşı vardı. 15 yaşında bir çocuğun yattığı. Onu bulmaya çalışıyorum. Doğum yeri de Srebrenica'ydı. Ölüm yeri de Srebrenica. Şu görüntü ne kadar acı bir tablo. Yani gerçekten insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Bu olayla ilgili bir araştırma yaptım elbette. Belgesellerden olsun, işte makalelerden olsun. Öyle hani Wikipedia vesaire bir şeyden araştırmadım. Genellikle belgesellerden yola çıkarak araştırmamı yaptım. Coşkun Aral'ın YouTube kanalına gidin dostlar. Kendisi Bosna Savaşı döneminde buradaydı. Ondan dinlemenizi tavsiye ederim burada yaşananları. Olayı yaşayanlardan birisi. Çok saygı duyduğum bir insan. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli gazetecilerden bir tanesi. Savaş muhabiri. Bir de 32. gün programı var, bilirsiniz, çok meşhur. Orada da Bosna Savaşı konusu işleniyor bir belgesel olarak. Genelde güvendiğim gazetecilerden ve bazı makalelerden aldım bu anlattıklarımı. Ama yine de bir hatam olabilir. Her detayı anlatmadım. O yüzden bazı kısımları eksik gibi gelebilir kulağınıza. Ama çok detaya girmemek için temel hatlarıyla anlatmak istedim. Ama bir hatam varsa affola. Yani bu konu hassas. Bosna'ya geldiğimden beri acaba hani üzerinde dursam mı durmasam mı, ama durmazsan olmaz yani. Bu topraklara geliyorsan bunu anlatıp hatırlatmak gerekiyor. O yüzden gelip sizlere bu videoyu yapmak istedim açıkçası. Ama yine de bir hatam, yanlış bir kelimem varsa affola. Türkiye'de yaşayan birçok Boşnak dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz var. Onlar da mutlaka bu videoyu izleyeceklerdir. Onların da acısını yürekten paylaşıyorum. Hepsinin başı sağ olsun. Sorumlular. Bunu atlamak istemedim şimdi. Bu katliamın, bu soykırımın sorumluları var. Başta Sırp Cumhuriyeti Komutanı Ratko Mladić, bu katliamın emrini veren kişi. Sırp Cumhuriyeti lideri Radovan Karadzic ve Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević. Bu üç kişi sorumlu tutuluyor bu soykırımdan ve yargılanıyorlar. Sırbistan Devlet Başkanı yargılamalar sırasında hayatını kaybediyor. Ama diğer iki şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılıyor. Bunun sebebi de soykırım suçu, savaş suçu, insanları katletmek gibi suçlardan cezalandırılıyorlar. Ama sanırım şöyle bir karar verilmiş. Sırbistan sorumlu tutulmuyor bu soykırımdan. Bunun yanı sıra Hollandalı komutan ve askerler sorumlu tutuluyor. Bir nebze sorumlu tutuluyor. Yani bir yerde okudum, tam yani o sorumluluğu paylaşıyor, öyle söyleyeyim sizlere. Mezarlığın hemen karşı tarafında böyle bir alan var. Hollandalı askerler, yani barış gücü burada konuşlanıyormuş. Sanırım komuta merkezi karşıdaymış. Burası da Hollandalı askerlerin kaldığı yermiş. Srebrenica katliamına dair çok acı bir fotoğraf var. Meşhur bir fotoğraf. Şöyle ki kapalı bir alanda, fabrika gibi bir alanda yüzlerce tabut simetrik bir şekilde dizilmiş. Şu an o fotoğrafın çekildiği yerdeyiz dostlar. Ama yanlış bilmiyorsam kimse burada katledilmemiş. Sadece o tabutların yan yana dizildiği ve fotoğrafının çekildiği yer burası. Hiçbir şekilde bilgilendirici bir şey yok ama. Bir yazı vesaire bir şey yok.